Ayasofya Ulu Camii, Ayasofya bir cami-i şerifi, yenilikçi mimarisi, zengin tarihi, dini önemi ve olağanüstü özellikleriyle yüzyıllardır zamana karşı savaşıyor. İstanbul'un en büyük Doğu Roma Kilisesidir. Aynı yerde 3 kez inşa edilmiş, dünyanın en eski ve en hızlı tamamlanmış katedralidir. Havada asılı gibi görünen nefes kesici kubbeleri, yekpare mermer sütunları ve eşsiz mozaikleriyle dünya mimarlık tarihinin harikalarından biridir. Mekan, ışık veren, üzerine muhteşem oynalı caminin göz kamaştırıcı güzelliği müminde ibadeti kışkırtıyor. Ayasofya, İstanbul'un ilk tepesinin zemininde, tam da tarihi yarımadanın ucunda, üç tarafı Marmara Denizi, Boğaz ve Haliç ile çevrilidir. Bugünün Ayasofya'sı, Türkçe Ayasofya, Latince, Sancta Sofia, İspanyolca, Santa Sofia, Rusça virgül kelimenin tam anlamıyla kutsal bilgelik veya ilahi bilgelik, aynı yerde öncekilerden farklı bir mimari anlayışla inşa edilen üçüncü yapıdır. Ayasofya, Bizans mimarisinin vücut bulmuş hali olarak kabul edilirken, mimarlık tarihini de değiştirdiğini söylemiştir. İmparator Justinianus emriyle Trallis'ten, bugünün adını, Antemios, matematikçi, ve Miletos'tan, bugünün Balat'ı, Isidoros, geometrik ve mühendis, tarafından inşa edildi. 532 yılında başlayan inşaat 5 yıl gibi bir sürede tamamlanarak 537 yılında büyük bir törenle ibadete açılmıştır. No, thank you. 7 Mayıs 558'den 546 ve 557 yıllarını takip eden Konstantinopolis'i vuran bir deprem sürüsü yıkıcıydı. Ayasofya'nın kubbesi çöktü ve binlerce ev depremlerin büyüklüğüne dayanamadı. Ayasofya, hem Bizans hem de Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir mimari güzellik ve önemli bir anıttır. Bir zamanlar kilise, sonra cami, şimdi de Türkiye Cumhuriyeti'nde müze olan Ayasofya, her zaman zamanının kıymetlisi olmuştur. Mistik şehir İstanbul, yüzyıllardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yaptı ve bunlardan hem Bizantium hem de Osmanlı İmparatorluğu en ünlüleriydi. Şehir bugün bu iki farklı kültürün özelliklerini taşımaktadır ve Ayasofya kesinlikle büyük bir kubbe altında hem Osmanlı hem de Bizantium etkilerini gözlemleyebilen mükemmel bir sentezdir. Ayasofya, 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmıştır. 537'de İmparator Justinianus'un emriyle yeniden inşa edildi. Ayasofya, 900 yıl boyunca Ortodoks Hristiyanlığın merkeziydi. Ta ki 1453'e kadar şehir Osmanlılar tarafından bir araya getirildi. Müslümanların fethinden 500 yıl sonra, Müslüman dünyası için ve padişahların ulu camisi olarak bir mücevher haline geldi. Bayanlar şurada cemaat oluyor.